Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da neden bu kanalı açma ihtiyacı hissettim ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemeliyim ki teorik olarak Stephen'ın fikri çok iyi bir fikir. Yani kim yürüyerek para kazanmak istemez ki? Hem insana düzenli yürüme alışkanlığı kazandırıyor hem de para kazandırıyor. Yani buna yabancıların söylediği şu tabir çok uygun düşer. Win-win veya too good to be true. Yani ne demek? Win-win dediğimiz kazan kazan. Yani hem spor yaparak kazanıyorsun hem para kazanıyorsun. Ya da too good to be true da gerçek olamayacak kadar güzel bir şey. E, ikinci sebebi de ben büyük potansiyel görüyorum bu projede. Onun sebebi de şu. Biliyorsunuz Z kuşağı dediğimiz nesil yani 2000 yılından sonra doğmuş olan, internetin içine doğmuş olan nesil çok fazla kurumsal şirketlerde çalışmak istemiyorlar. Emir almak çok hoşlarına gitmiyor. Çok zora gelemiyorlar. Buna karşın oyun oynamaya da çok düşkünler. Oyunlar için para harcamaktan hiçbir zaman çekinmiyorlar. Ve şu dönem yani 2022 ve bundan sonraki dönem bu neslin artık iş hayatına girdiği ve de para kazanmaya başladığı zamanlar. Artık bu kazandıkları parayı bir şekilde oyun sektörüne yatıracaklarını düşünüyorum. Ayrıca ülkemizde çok net bir şekilde gördüğümüz üzere yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesi bu arkadaşlarımızın bir takım varlıklara sahip olma ihtimallerini de azaltıyor. Yani ne demek istiyorum? Şu, ben mesela işe ilk başladığım zamanlar bir yıllık maaşımla istediğim yani iyi bir araba alabiliyordum. Şimdi üniversiteden yeni mezun olmuş ve işe başlamış olan arkadaşlarımızın bir araba alması için belki 2 sene 3 sene boyunca para biriktirmesi lazım. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız ister istemez alternatif gelir üretme yöntemlerine yönelmek zorunda kalacaklar. Bu tüm dünyada böyle ama ülkemizde daha da fazla olacak. Bir diğer faktör de blockchain teknolojilerindeki çok hızlı gelişme. Bu blockchain teknolojileri artık tüm finans sistemini dönüştürmeye aday bir alan. Dünyanın en zeki insanları artık yavaş yavaş bu sektöre doğru yöneliyorlar. Çok net bir şekilde görülüyor. Bir diğer faktör de oyun Steppen'la ilişkin bir takım gelişmeler yaşandı son dönemde. Oyunun ilk versiyonları çok kolaydı. Sadece yürüyordun, GST kazanıyordun, onu satıyordun, para kazanıyordun. Böyle bir de arada mint yapıyordun. Onu da yapmak ister yapardın, ister yapmazdın. Yapmasan bile çok güzel para kazanabiliyordun. Fakat bu her yeni versiyonla birlikte ek özellikler geldi. Bu ek özellikler de oyunu sürekli zorlaştırdı. Bundan sonra gelecek özellikler de zorlaştırmaya devam edecek. Bunun için de oyunun her özelliğini bilmemiz gerekiyor. Bunun için de kaliteli içerik lazım. Ee, Fakat kaliteli içerik benim gördüğüm kadarıyla çok sınırlı. Bunun sebeplerini de sıralamak istiyorum. Şimdi öncelikle orta yaş ve ileri yaşlardaki insanlar hala kripto paralara çok ön yargılı duruyorlar. Daha ne olduğunu kavrayamadılar çünkü ya bunun arkasında bir şey yok. İşte bu dolandırıcılık vesaire gibi argümanları var genelde. Hepimiz duymuşuzdur bunları. Dolayısıyla içerik anlamında bu gruptan çok bir destek gelmiyor. Ya aslında bir sürü içerik var. Yani şu an siz YouTube'a girip de Steppen'la ilgili bir şey yazdığınız zaman yani belki 100 tane falan video geliyordur yani. Fakat bu içeriklerin çok büyük çoğunluğu çok eğitimsiz kişiler tarafından oluşturulmuş. Çoğunun yabancı dili yok. Yani Google Translate ile dokümanları çevirip öyle okumaya çalışıyor çok büyük çoğunluğu. İngilizce kelimelerin telaffuzlarından da ne kadar konuya bir haber oldukları çok belli oluyor. Yani bunlar da bu arkadaşlarımızdan maalesef kaliteli içerik beklemek biraz hayal. Var olan içeriklerin de hiçbiri sistematik bir şekilde bir anlatmıyor. Yani bir sonunu anlatmış, bir başını anlatmış. Yani burada belli bir mantık silsilesiyle adım adım anlatmak lazım. Zor olanları daha sonra anlatmak lazım. Kolay olanları baştan anlatmak lazım.
Yani şimdi videolara girdiğin zaman %90'ında şu var. Yürüyerek günde $100 kazanmak ister misiniz? Günde $70, $80, $50 para kazanmak ister misiniz? Yani tamamen böyle insanların dikkatini çekip daha fazla like almak, daha fazla beğeni almak üzerine kurulmuş, yapılmış videolar var hep. Yani büyük çoğunluğu böyle. Bunlar da dolayısıyla olayın böyle sadece güzel taraflarını anlatıyor. Kötü taraflarına çok değinmiyorlar. Yani küçük bir parçasını anlatıyorlar sadece. Ki bu da kaliteli bir içerik olmuyor. Bu içerik üreticilerin kendileri de sistemleri çok iyi bilmediği için en ufak bir tökezlemesinde hemen projeyi kötülemeye başlıyorlar. İşte bunlar dolandırıcı bilmem ne vesaire hemen yükleniyorlar. Bu da yani konuya çok da hakim olmayan yatırımcı hemen korkutup satmasına sebep oluyor. Ee, Bir diğer konu da bu videoların çok büyük çoğunluğunun artık hiç güncelliğini yitirmiş olması. Projeye yeni onlarca özellik eklendi. Hala da 4 ay 5 ay önceki videolar olduğu gibi duruyor yani. Şu an o videoyu izleyip de bu ayakkabıları alan insanların hepsi ayak kırıklığına uğrarlar. Yani hiç çünkü tamamen değişti oyun. Sonuç olarak Stephen ile ilgili genel bir bilgisizlik durumu hakim. Ben çekeceğim sonuç odaklı videolarla tüm kullanıcıları bilgilendirerek ekosisteme katkıda bulunmaya çalışacağım. Görüşmek üzere.